Günaydın. Bugün çok heyecanlıyım. Bugün sizlerle beraber iş yeri turu yapacağız. Şimdi işe doğru gidiyoruz. Hazır dışarıdan yeni gelmişken size aslında bir şey daha göstermek istiyorum. Spotify ofisinde aslında bizim birkaç tane güzel manzaramız var. Ama tabii Stockholm'da şu anda kış olduğu için ve dışarısı yaklaşık -7 derece olduğu için hazır dışarıdan gelmişken önce balkondan başlamak istiyorum. Çünkü bu manzarayı gerçekten görmenizi istiyorum. Stockholm'da zaten görülecek birkaç tane yer var. Bunlardan hepsini bu ofis çatısından görebiliyorsunuz. Karşıda da bir tane bar var aslında. Adı Tak diye geçiyor. Oradan da görebilirsiniz. Eğer Stockholm'a gelirseniz buraları ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Şimdi size birazcık da manzarayı göstereceğim. Şu arkamda görmüş olduğunuz kısım City Hall. Stockholm'daki belediyenin yeri. Stockholm'da bu arada eşcinsel evlilikleri de onaylı. Dolayısıyla Stockholm'daki Pride yürüyüşleri genelde oradan başlıyor. Gönderide bayrak çekiliyor. Şu arkamda görmüş olduğunuz kısım da Kralın Sarayı. Bayağı King'e bu ev yapabiliriz buradan. Bugün size Spotify ofisine gezdireceğim. Şu anda Christmas zamanında çekiyorum videoyu. Öncelikle birkaç tane soruyla başlamak istiyorum. Genelde aldığım sorulardan birkaçı bunlar. Spotify nedir diye soruyor genelde insanlar. Spotify aslında bir müzik uygulaması. Bundan daha önce lisanssız müzik dinleme çok olduğu için aslında bunun önüne geçmek için aslında bu fikri düşünmüşler. Daha sonra bunu teknolojiyle birleştirmişler. Şu anda aslında en popüler müzik uygulamalarından da bir tanesi. Yakın zamanda da public bir firma oldu Spotify. Yani New York Stock Exchange'den aslında hisselerini alabilirsiniz şu anda. Şu an burada ne iş yapıyorum? Peki diğer soru da o genelde aldım. Ben aslında bilgisayar mühendisiyim ama yaptığım iş tool'lara yönelik. Yani ben kod yazmıyorum Spotify ile ilgili. Hani herhangi bir kod işlemi yapmıyorum. Spotify içinde genelde kullanılan Communication ve Collaboration Tools diye geçiyor. Yani şirket içindeki iletişimi ve verimliliği arttıracak araçların adminliğini yapıyorum. Bunlardan genelde en çok kullandığım işte Atlassian ürünleri, Atlassian Jira, Confluence ve Slack, Google uygulamaları. Şirket içinde bunların adminliğini yapıyorum. Diğer sorularda genelde bu oluyor. Bir diğer soruda genellikle çok aldığım şey oluyor. Yani İsveç'te yaşıyorum ve İsveç'in dili İsveççe. Çok zor olmuyor mu insanlarla iletişim kurmak diye soruyorlar. Ben aslında şirketten dolayı biraz şanslıyım. Çünkü bizim şirketin içerisinde kimse neredeyse %100 İsveçli değil. Evet İsveçler de var ama bu oran yani %100 değil. Hani diğer firmalardaki gibi. Çok fazla çeşitlilik var Spotify'ın içerisinde. Dolayısıyla herkesin ortak dili İngilizce. Dolayısıyla herkes İngilizce iletişim kuruyor. Buraya ilk geldiğimde o yüzden çok sıkıntı çekmedim. Yani genelde çeken insanlar duyuyordu ve
çok anlamlandıramıyordum. Ta ki onları ziyaret edene kadar o zaman anladım. Çünkü o zaman şirketteki herkes İsveççe konuşuyor ve siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. Dolayısıyla muhabbetlere de katılamıyorsunuz. Zor bir durum. Burada öyle değil. Genelde insanlar İngilizce konuşuyor. O yüzden çok bu taraftan da sıkıntı çekmedim. Bir diğer güzel tarafı da şu. Dışarıda da aslında insanların hepsi İngilizce konuşuyor. Sanırım en iyi İngilizce konuşan ülkeler arasına girmiş bir ülke İsveç. Dolayısıyla dışarıda da aslında insanlarla konuştum. Yani ben İsveççe bilmiyorum dediğinde hemen İngilizce konuşmaya başlıyorlar. Ve bir sıkıntı yaşamıyorum açıkçası. Bu da benim için yani güzel artılardan bir tanesi oldu. Çünkü öteki türlü ülkeye adapte olmak gerçekten çok zor olabiliyor. Özellikle farklı bir ülkeden geliyorsanız sizin kültürünüz farklı, onların kültürü farklı. Ortak dil de yoksa eğer gerçekten zor oluyor. Başka ne sorular alıyorum diye düşünüyorum. Eğer sizin de sorularınız varsa videonun altına yazarsanız elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Bir tane de şu soruyu alıyorum genelde. İsveç çok soğuk değil mi diye. Soğuk. Yani arkadaşlar soğuk. Şu anda mesela hava sanırım -5 derece ama hissedilen yaklaşık -7, -8 diye tahmin ediyorum. Telefonda öyle gösteriyordu. Ama bir Ankara soğuğu mu? Yani tartışılır. Bence Ankara kadar soğuk. Yani daha fazlası değil. Çünkü biraz abartıldığını düşünüyorum. Genelde YouTuber'ları izliyorum Stockholm'a gelen nereleri geziyorlar diye. Hep diyorlar ki çok soğuk, işte 5 dakika dışarıda durduk sonra hemen bir yere girdik. Yani haklılar, dışarıda çok gezilmiyor çok soğuk olduğu zaman. Ama yani çok kuzeyde de olmadığı için yani o kadar da soğuk değil. Yani evet göller donuyor. Özellikle kış zamanı. Ama dışarıda yani 15-20 dakika gezebiliyorsunuz. Genelde her yer ısıtmalı olduğu için çok sıkıntı olmuyor. Özellikle metrolar ve otobüsler ısıtmalı. Dolayısıyla eğer bir araç kullanacaksanız bir yerden bir yere gitmek için çok fazla yürümenize gerek kalmadığı için o soğuğu da çok hissetmiyorsunuz. Ama evet soğuk tabii. Ama benim şahsen buraya taşındığımda alışamadığım tek şey gece gündüz süreleriydi. Şu anda kış zamanı mesela yani güneş saat 2.30'da batıyor. Yani zaten 8 gibi falan doğuyor güneş. Daha sonra da birkaç saat sonra batıyor. Ona alışmak çok zor. Yani havanın karanlığına alışmak çok zor. Onun dışında çok bir sıkıntısı yok aslında. Eğer yurt dışında iş ya da İsveç'le ilgili sorularınız olursa da alta koment olarak eklerseniz elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışırım. Ben de aslında bir sürü şeyi hala yeni öğreniyorum. Yani 1,5 yıl geçmesine karşın çok uzun bir zaman değil baktığınızda. Bir sürü şey ben de bilemeyebiliyorum. Ama sorularınız olursa elimden geldiği kadar buradaki arkadaşlarımdan da bilgi alıp yanıtlamaya çalışırım. Aşağı iletebilirsiniz. Şimdi kısa bir tur yapacağız. Niye bunu yapmak istedim, bu videoyu çekmek istedim? Birazcık da ondan bahsedeyim. Yani çok ilginç bir firma Spotify. Yani ben Türkiye'de bir sürü firmada çalıştım. Yaklaşık herhalde bir 6-7 yıllık bir çalışma hayatım var. Hatta daha fazla sanıyorum. Daha önce de bir sürü yerde çalıştım. Hiç böyle bir firmaya denk gelmemiştim. İlk ben burada çalışmaya başladığımda bana oyun odalarını gösterdiler. Burada çok güzel oyun odaları var. Size birazdan göstereceğim. Şey diye düşünüyordum. Ya insanlar hep oyun oynuyordur. Ya kimse çalışmıyordur herhalde diye düşünüyordum. Yani ne kadar yanlış bir düşünce olduğunu çalışmaya başladıktan sonra anladım. Çünkü işi yaptığınız zaman şey oluyor. Ya şimdi işimi bitireyim de hani öyle oynamaya gideyim. Hani size firma öyle bir güven veriyor ki hani ben size güveniyorum diye siz onu böyle kötüye çıkartmak istemiyorsunuz. O yüzden işinizi bitirip öyle oynamak istiyorsunuz. Öyle ilginç şeyler hissettim ben de buraya geldiğimde. Yoksa şey de düşünüyordum yani yok ya kimse çalışmıyordur herhalde ilk başta. Nasıl olacak ki böyle falan diye düşünüyordum. Ne kadar yanıldığımı birkaç ay yani geçtikten sonra anladım. Bir diğer öğrendiğim şey de şu oldu arkadaşlar, mailleşmenin ne kadar önemli olduğu. Bununla ilgili aslında bir tane video yapmak istiyorum. Yani buraya girdikten sonra özellikle iletişim konusunda öğrendiklerim gerçekten hayatımı kurtarıyor günlük hayatımda da. Yani kime mail eklemeniz gerekiyor, nasıl çıkartmanız gerekiyor, bunu insanlara nasıl bildirmeniz gerekiyor da bir değişiklik yaptığınız nasıl bunu haber vermeniz gerekiyor, bunun gibi şeyler. Bunlar da çok önemliymiş. Bunları da öğrendim. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum açıkçası. Çünkü bizim aslında Türkiye'de yaşadığımız durum çok değişik. Yani mesela genellikle üzerinizde bir baskı hissediyorsunuz özellikle çalışırken. Ben daha önce bir danışmanlık firmasında çalışıyordum. Timesheet dolduruyordum. Yani günde 8 saat çalışıyorsam o 8 saati nereye kullandığımı böyle dakika dakika yazmam gerekiyordu. Burada yani
bana kimse hiçbir şey sormuyor. Bana bir iş veriliyor ve ben bu işi zamanında yapıyorsam, eğer kaliteli yapıyorsam, ekstra bana verilen bir işe katkı sağlıyorsam bu önemli. Ve müdürünüz gerçekten hani sizin aslında müdürünüz gibi hissettirmiyor kimse size. Bence çok önemli bir şey bu. Ya tabii ki her müdür aynı değildir. Tabii ki yani firma içerisinde eminim ekipten ekibe değişiyordur ama genel olarak bunları gördüm ve gerçekten çalışmanızı nasıl motive ediyor? Yani çok şaşırdım ben açıkçası. Ben zaten çok çalışan bir insandım. Yani günde 8 saatse ben zaten 9-10 saatimi veriyordum ki işimde daha iyi olabileyim, daha iyi bir yerlere gelebileyim, işte daha kendime bir şeyler sağlayayım, katkı sağlayayım diye. Zaten bilgisayar benim eskiden beri çok ilgilendiğim bir şeydi. Zaten teknik lise mezunuyum. Konular ilgimi çektiği için de çalışıyordum. Yani sadece iş için değil. Ama yani buraya geldikten sonra gerçekten çok şaşırdım. Biliyor musunuz bilmiyorum ama bazı firmalar yurt dışındaki artık tamamen remote çalışmaya geçtiler. Yani siz aslında evinizden çalışıyorsunuz. Bir firmaya gidip çalışmıyorsunuz. Spotify'da öyle değil. Ama şöyle bir artısı var. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız ya da bir işiniz varsa, o gün bir şey varsa diyorsunuz ki müdürünüze ben bugün evden çalışmak istiyorum, olur mu? Müdürünüz genellikle size hayır demiyor. Dolayısıyla bazı günler evden çalışma şansınız var. Bu da güzel bir şey. İhtiyacınız olabiliyor çünkü. Özellikle İsveç'te bazı şeylerin transferi direkt evinize yapılıyor. Gün içerisinde oluyor tabii. Bu da gün içerisinde bazen evde olmanız gerekebiliyor. O yüzden bu tip artıları da var. Şimdi tura başlayalım. Sizi daha fazla konuşarak sıkmak istemiyorum. Ama elimden geldiği kadar da sorularınıza cevap vermek istiyorum. O yüzden eğer sorularınız olursa aşağı eklemeyi unutmayın. Şimdi tura başlıyoruz. En sevdiğim yerden başladık, mutfaktan. Spotify'da aslında şöyle bir güzellik var. Mutfakta dolaplarımız var bu şekilde ve bunlar genelde yiyecek içeceklerle dolu oluyor. Şu anda boş olmasının sebebi aslında Christmas zamanı olması. Dolayısıyla ne zaman istersek aslında yiyecek içecek bir şeylere erişimimiz oluyor. Ve oyun odalarına başlıyoruz. Burası en sevdiğim alanlardan bir tanesi. Bir tane masa tenisi kortumuz var. Burada bazen turnuvalar yapıyoruz. Burası da seyirci alanları. Arka tarafta da televizyonlar var. Skorları da oraya paylaşabiliyoruz. Bu şekilde de cam kısımlardan birazcık aydınlık alıyoruz. Genelde camlar böyle büyük. Buradaki içeriye çok fazla aydınlık gelsin diye. Şimdi diğer odalara doğru devam edelim. Burası aslında PlayStation alanı diye geçiyor. Hem PlayStation hem de sanıyorum Switch oyuncaklarımız var burada. Dolayısıyla hangisini isterseniz burada oynayabiliyorsunuz. Bunlardan birkaç tane var. Böyle bu şekilde. Bazen şurada perde de var. Yani eğer özel oynamak isterseniz burayı da kapatabiliyorsunuz. Ama tabii ki benim en sevdiğim alanlar tabii ki arcade oyunları. Burada bir sürü arcade oyunlarımız var. Böyle çeşit çeşit. Genelde parti olduğu zaman da buralar bayağı kalabalık oluyor. Ve diğer kısımlara bakalım. Burada board game zone var. Genelde kutu oyunları oynamak için aslında olan bir alan burası. Burada da skorları yazabiliyorsunuz. Bir sürü kutu oyunu var. Eğer isterseniz bu arada eğer istediğiniz kutu oyunu yoksa sanırım onu da bildirebiliyorsunuz. Hani bu kutu oyunu da alınsın diye. Onu da alıyorlar sizin için. Ya da isterseniz kendiniz de alabilirsiniz burası için. Diğer kısımda craft area olan kısım. Craft area. Burada da genelde dikiş nakış el işi yapılan kısım. Burada bir sürü kumaşlar var. El işi kağıtları var. Bir dikiş makinesi var. Ütü var. Ve masalar var. Burada da istediğiniz el işini kendiniz yapabiliyorsunuz. Aslında bayağı dinlendirici oluyor. Ben de ara ara geliyorum. Diğer kısımda virtual realm dedikleri kısım. Ama sanırım şu an out of order olmuş. İçeri giremiyoruz. Burada VR oyunlarını oynuyoruz. Gözlükle oynanan virtual reality diye söylenen oyunlar. Diğer alan karaoke odası. Burayı sürekli kullanamıyoruz. Genelde book ederek kullanmamız gerekiyor. Yani önden belirtiyoruz. Biz şu gün şu saatte burayı kullanmak istiyoruz diye.
O şekilde o odanın kapısı bize kartımızla açık oluyor. Bu oyunu hiçbir türlü anlayamamıştık. Yani çok soru geliyordu. O yüzden buradaki ofis management bizim için şöyle şeyler hazırladı. Bu oyun nasıl oynanır, skorları nasıl hesaplanır diye. Bu bayağı kaygan bir zemin. Aslında diskleri atıyorsunuz karşı tarafa. 1'e, 2'ye ve 3'e geldikçe puan kazanıyorsunuz. Ama karşınızdaki kişinin diskini de hani vurup çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla onun puan almasını engelleyebiliyorsunuz. Öyle bir oyun. Burada barımız var bir tane. Burası aslında şu anda 12. kat genel ortak alan diye geçiyor. Bar taburesi gibi bistro masalarımız var. Burada da çalışabiliyoruz eğer istersek. Burada da şöyle bir bar var. Genelde bu bar burada parti olacağı zaman genelde açık oluyor. Yani buradaki tablolardan herhangi bir şey alamıyoruz günlük hayatta çalışırken. Ancak parti zamanları oluyor. Şöyle genel biraz daha göstermeye çalışayım. Main stage'e doğru da gidelim. Bir tane de büyük bir alanımız var ortada. Bazen sunumlar için kullanıyoruz. Bazen gösteriler için kullanılıyor. Arkasında da büyük bir televizyon var. Burada genelde mutfaktan yemek alındıktan sonra genelde burada ortada yiyebiliyoruz. Bir tane daha mutfağımız var. Spotify tabii biraz kalabalık. Burada herhalde yaklaşık 500'den fazla kişi var. O yüzden bir tane değil 2 tane mutfak var. Bir tanesi de 2 kat aşağıda. Burası da main stage. Burada böyle hoparlörlerimiz ve bir tane kürsümüz var Spotify logolu. Burada bazen sunumlar yapıyoruz ya da eğer bir konser olacaksa o da genelde burada oluyor. Şöyle güzel manzaralarımız var. Az önce size gezdirdiğim gibi. Ve ofis aslında bu kadar. Bir şey daha göstermek istiyorum size. O da şöyle duvardaki bazı yazılar. Bunları bazı artistler bizim için yapıyorlar. Onlar da buraya atılıyor. Bazı ödüllerimiz de var ama onlar aşağı katlarda. Birkaç tane de böyle bahçemiz var. Balkonumuz var daha doğrusu. Yazın tabii burası güzel oluyor. Dışarıda da çalışabiliyoruz. Şu anda tabii karla kaplı. Bakalım şu taraflarda birazcık gezdireyim size. Sabah ilk geldiğimde aslında gösterdiğim kısma doğru gidiyoruz şu an. Şu an güneş gördüğünüze bakmayın. Birkaç saat sonra o güneş batacak. Ama tabii o kadar bile olsa şimdi görmek güzel. Bir de kar yağdığı için şu anda tabii birazcık da yansıyor kardan güneş. O yüzden daha da aydınlık gözüküyor. Bu şekilde. Spotify Stockholm İsveç ofis videomuzun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve sorularınız olursa da açıklama kısmına lütfen ekleyin. Hepsini elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışacağım. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.